Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Anadolu'da giysi başlığı altında bir seri başlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Anadolu'da giysi. Anadolu'da giyim denilince akla gelen giyim tarzı genellikle çeşitlilik ve yöresel farklılıklarla karakterize edilir. Ancak genel olarak Anadolu'da geleneksel giyim tarzı basit ve işlevsel kesimlerle karakterizedir. Bu giyim tarzı genellikle yerel malzemelerden üretilen ve günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun olan giysilerden oluşmaktadır. Erkek giyiminde genellikle pantolon, gömlek, ceket veya kaftan gibi parçalar yaygındır. Kadın giyiminde ise etek, gömlek, cepken veya entari gibi giysiler tercih edilir. Bu kesimler genellikle pamuk, yün, keten gibi doğal malzemelerden yapılır ve sade kesimlerle dikkat çeker. Anadolu'da giyim genellikle mevsimlere ve coğrafi bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin kıyı bölgesinde daha hafif ve serin giysiler tercih edilirken iç kesimlerde daha kalın ve sıcak tutan giysiler kullanılabilmektedir. Bununla birlikte Anadolu'da giyim tarzı günümüzde modern moda ve küresel etkilerle de şekillenmiştir. Yine de geleneksel Anadolu giyim tarzı yerel kültürel mirası ve geçmişi yansıtan önemli bir unsurdur. Giyimi 1. Şalvar. Anadolu'nun birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan şalvar genellikle bol ve rahat bir kesime sahiptir. Kadınlar ve erkekler tarafından giyilir ve genellikle pamuk veya keten gibi doğal malzemelerden yapılır. Entari, özellikle kadın giyiminde yaygın olan entari, uzun ve geniş bir kesime sahip olan bir tür elbisedir. Genellikle pamuk veya keten gibi hafif ve serin tutan kumaşlardan yapılır. Üzerine desenli veya işlemeli kemerler veya kuşaklar takılabilmektedir. 3. Cepken. Erkek giyiminde sıkça görülen cepken genellikle diz boyu veya biraz daha uzun olan düz kesimli bir cekettir. Pamuk veya yün gibi dayanıklı kumaşlardan yapılan cepkenler genellikle günlük yaşamda ve özel törenlerde tercih edilir. 4. Yemeni. Anadolu'nun birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan yemeni, basit ve işlevsel bir başlık türüdür. Genellikle pamuk veya keten gibi doğal malzemelerden yapılan yemeniler, başın üst kısmını örtmek için kullanılır ve genellikle işlemeli veya desenli olabilmektedir. Şal. Soğuk havalarda sıcak tutmak için kullanılan şal, Anadolu'nun birçok bölgesine yaygın olarak kullanılır. Yün veya pamuklu kumaşlardan yapılan şallar genellikle desenli veya işlemeli olabilir ve hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılabilmektedir. 6. Gömlek. Hem erkekler hem de kadınlar için yaygın olan gömlekler genellikle pamuklu veya keten gibi hafif ve serin tutan kumaşlardan yapılır. Gömlekler genellikle düz desenlerde olabilir veya basit desenlerle süslenebilmektedir. 7. Cübbe. Özellikle erkek giyiminde görülen cübbe genellikle uzun ve akıcı bir kesime sahiptir. Pamuk, yün veya ipek gibi kumaşlardan yapılabilir ve genellikle günlük yaşamın yanı sıra özel günlerde ve törenlerde giyilebilmektedir. 8. Peştemal. Anadolu'nun birçok bölgesinde kullanılan peştemal genellikle pamuklu veya ketenli kumaşlardan yapılan ve bel veya omuzlara atılarak kullanılan bir tür havlu veya elbisedir. Hem banyo hem de günlük yaşamda kullanılabilmektedir. 9. Eşarp. Kadınların başlarını örtmek için kullandığı eşarp genellikle pamuklu veya ipekli kumaşlardan yapılır ve çeşitli renklerde ve desenlerde olabilmektedir ve geleneksel Anadolu giyiminin önemli bir parçasıdır. 10. Şalvar takım. Bazı bölgelerde kadınlar için şalvar takımlar yaygındır. Bu takımlar genellikle şalvar, gömlek ve bazen üstüne giyilen bir ceket veya cepken içerir. Pamuklu veya ketenli kumaşlardan yapılır ve hem günlük giyimde hem de özel günlerde tercih edilir. 11. Kuşak veya kemer. Hem erkekler hem de kadınlar için kullanılan kuşaklar veya kemerler genellikle giysinin bel kısmını sıkıca sararak tutmak veya süslemek için kullanılır. Deri, pamuk veya ipek gibi malzemelerden yapılabilir ve genellikle desenli veya işlemeli olabilmektedir. 12. Bindallı. Özellikle Doğu Anadolu'da yaygın olan bindallı genellikle düğünler ve özel günlerde giyilen geleneksel bir kadın elbisesidir.
Üzeri işlemeli ve desenli olabilir ve genellikle çok renkli kumaşlardan yapılır. 13. Pardösü. Özellikle modern Anadolu kadınının giyiminde yaygın olan pardösü dış giyim olarak kullanılır ve genellikle uzun ve geniş bir kesmeye sahiptir. Pamuk, polyester veya dış giyim kumaşlarından yapılabilir ve genellikle düz renklerde olabilmektedir. Salvar kames. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da yaygın olan salvar kemez bir tür pantolon ve tunik takımıdır. Genellikle pamuklu veya ketenli kumaşlardan yapılır ve genellikle günlük giyimde tercih edilir. 15. Yelek. Özellikle erkek giyiminde görülen yelek genellikle pamuk, yün veya ipek gibi kumaşlardan yapılır ve genellikle düğünler veya özel günlerde giyilir. Üzerlerine işlemeler ve desenler de olabilmektedir. Anadolu'nun giyim kültürü oldukça zengin ve çeşitlidir. Bunda coğrafi çeşitlilik, etnik farklılıklar, tarihi geçmiş ve kültürel mirasın birleşimi etkilidir. İşte Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki giyim kültürü hakkında bazı bilgiler. 1. Ege bölgesi. Ege bölgesinde giyim genellikle rahat ve hafif olur. Kadınlar genellikle renkli ve desenli elbiseler tercih ederken erkekler ise pantolon gömlek kombinasyonu sıkça tercih ederler. Geleneksel olarak dokuma ve işleme teknikleriyle yapılan yöresel kıyafetlerde bulunmaktadır. 2. Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde iklim sıcak olduğu için giyim daha hafif ve gevşektir. Yaz aylarında renkli ve hafif kumaşlar tercih edilir. Özellikle Antalya ve çevresinde yöresel kıyafetler ve el işlemeleri oldukça popülerdir. 3. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu'nun kışları soğuk olduğu için giyim daha kalın ve dayanıklı olma eğilimindedir. Kadınlar genellikle etek ve gömlek kombinasyonunu tercih ederken erkekler ise genellikle pantolon ve ceket giyerler. Yün ve deri gibi doğal malzemeler bu bölgede sıkça kullanılmaktadır. 4. Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu'nun soğuk iklimi nedeniyle giyim daha kalın ve dayanıklı olur. Kadınlar genellikle uzun etekler ve bluzlar tercih ederken erkekler ise genellikle pantolon gömlek giyerler. Yün ve keçe gibi doğal malzemelerle yapılan yöresel kıyafetler oldukça yaygındır. 5. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu'nun sıcak iklimi nedeniyle giyim daha hafif ve rahattır. Kadınlar genellikle renkli ve desenli elbiseler tercih ederlerken erkekler ise pantolon ve gömlek kombinasyonunu sıkça tercih ederler. Özellikle yöresel işlemeler ve nakışlar bu bölgede önemli bir yer tutmaktadır. Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinde kadınlar genellikle pratik ve rahat giysileri tercih ederler. Mavi, yeşil, turuncu gibi deniz ve doğa renkleri sıklıkla tercih edilir. Erkek giyiminde ise genellikle rahat ve pratik giysiler tercih edilmiştir. Beyaz, lacivert, gri gibi renkler sıkça tercih edilen renkler arasındadır. Anadolu'nun giyim kültürü her bölgenin iklim, coğrafya ve kültürel mirası ile şekillenmiştir. Geleneksel kıyafetlerin yanı sıra modern giyimde Anadolu'nun her yerinde yaygın olarak elbette kullanılabilmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.